Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bize bayram geldi. Az kaldı, bir hafta kaldı. Bizim de böyle bayramlık çantamız olsun dedim. Ve şu an çok sevilen bu çiçekli çantadan ben de kadifesini yapayım dedim. Kadife iple ördüm. İsteyenler tabii ki koton iple de örebilirler. Çift katlı yaparak aynı ebatlarda yapabilirsiniz. İpiniz ne kadar kalın olursa o kadar çantamız güzel olur arkadaşlar. Şimdi çantamız ebat vereyim size. Boyu şöyle eni şuradan 17 santim arkadaşlar. Eni 17, boyu da şöyle 16 civarı, 15 15 diyelim, 15 santim boyu. Bunu daha da siz kendinize göre büyütebilirsiniz ama bu gayet ideal bir boy. Bir yumak, yarım yumak yetiyor arkadaşlar ipimiz için. Beyaz da çok az gitti. Buralarda yine evdeki artan koton iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok az gidiyor. Evet, içinde de şöyle mıknatıslı kilidi var. Şöyle açıp kapatmaya. Gayet güzel bir çantamız. Arkası da böyle silikonlu tabancayla en son yapıştırıyoruz. Siz de şuna dikkat edin. Ben şekil verirken biraz yuvarlatmıştım. Biraz daha aşağıya verebilirsiniz. Şunu yine biraz şuradan yapabilirsiniz. İlk yaptığım için biraz tabi el alışkanlığı istiyor. Biraz bir sık iğne daha aşağıdan yapsam daha güzel görünecekti. Bunlara dikkat edin. Bunun dışında başka bir şeyimiz yok. Dediğim gibi sayılarını daha da büyütebilirsiniz. İlk yaptığınız zinciri sadece fazla çekeceksiniz. Bütün gidişatı aynı yapabilirsiniz. Veya şurada düz ördüğümüz 5 sıra var. Bunu 7 sıra daha 5 sıra düz örmüştüm. Bunu 7 sıra düz örüp biraz daha büyütebilirsiniz. Size kalmış. Ama bu dediğim gibi çocuklarımıza tam yeterli güzel bir ölçü. Evet. Şimdi hemen yapım aşamasına başlıyoruz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ana rengimi bunu kullanacağım. Daha önce etiketini koparıp atmışım. Dediğim gibi çok da marka önemli değil burada. Şimdi çantamız için hemen zincir çekelim. Tığımda 7 numara 4 milim arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. Zincirimizin biraz daha böyle güzel olsun diye çift kat bir zincir yapacağız. Önce bir ipimizi sabitleyelim. Şimdi bu tığın üzerine bu uzun bıraktığımız ipi üzerine alıyorum. Zincir çekiyorum. Tekrar tığın üstüne aldım. Zincir. Tığın üstüne alıyorum. 3 oldu. 3 4 5 6 7 8 evet 19 ve 20 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu zincir sayısını siz değiştirebilirsiniz. Daha büyük bir çanta yapacaksanız hani yaş grubuna göre değişir. Bu da böyle biraz daha benimki böyle ana sınıfına giden küçük kızlara göre. Ve bu şu an benimki 14 santim arkadaşlar zincirim. Şimdi buradan artık yukarıya çıkacağız. Örmeye başlıyoruz. Şimdi şuradaki boşlukların içine yapacağız. Aralara.
iki tarafta çift katlı kalmış olacak. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluğumun içine batıyorum. Bakın tam ortaya. Burada da iki tane, bu tarafta iki çift. Yani isterseniz normalde 20 zincir çekip yapabilirsiniz. Evet, aynı boşluğun içine bir tane daha yapıyorum. İki tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bundan sonra sıra sonundaki tek kalana kadar her bir şu boşluğun içine bir tane sık iğne yapalım. 1 2 3. Evet, toplam 18 tane tek battım. Son kalan ilmeğimin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Köşemizi döndük. Şimdi yine bu taraftaki aynısının karşısına gelen aynı boşluğa tekrar her ilmeğe bir tane sık iğne. 18 bu tarafta örmüştük. 18'de bu tarafa doğru sık iğne yapalım. Ve böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi sağlam, hiç açılmamış bir zincir olmuş oldu. Evet, sıra sonuma geldim. Hepsini 18 yaptık. Buradaki artırmadan sonra 18 tane sık iğne. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız ilmeğe çift batmıştık. 2 tane yani. Aynı ilmeğin içine bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve 3'e tamamlamış olduk burayı. 2 tane yapmıştık aynı ilmeğin içine. Köşemize de 3 yaptık. Bu da 3'e tamamlamış olduk. Şimdi sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi isteyenler buraya ayraç takabilir. Ben şöyle ip takıyorum. Daha kolay oluyor. Birinci sırayı tamamladık. İkinciye geçtik. Şimdi ilk ilmeğimize çift batalım. Evet. Şimdi daha sonra sıra sonuna kadar yani ortaya gelene kadar ortada iki ilmeğimizi çift batacağız. Oraya kadar tek örüyoruz. Şimdi bu 1 oldu. 1 2 3 4. Evet, 20 tane sık iğneye tek battım. Tam ortadaki iki ilmeği çift batalım. 2 tane peş peşe arttırdık. Tekrar tek batalım. 1 2 3. Evet, 18 tane ilmeğime tek battım. Son kalan sık iğnemize çift batıyoruz. Bir tane başta yapmıştık. İkinci arttırmayı da sonda yaptım arkadaşlar. 2 de burada arttırdım. 2 burada 4 tane. Sıra sonunda 46 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3. sıradayız. Şimdi şöyle katladığımda tam hep ortada 2 ilmeği arttıracağız. Şöyle bu şekil. Hemen 2 tane peş peşe arttırıyorum. Evet. Yani sıra sonuna geldiğimde burayı düz öreceğim. Bir daha arttırmayacağım. Çünkü bu dediğim gibi ortalı şöyle yaptığımızda tam ortaya gelmesi gerekiyor. Düzgün gitmesi için. Evet, 2 arttırma yaptım. Şimdi yine dediğim gibi tam ortaya kadar tek batalım. 1 2 3 4. Evet, 20 sık iğneyi tek battım. Tam ortada yine 2 ilmeğe çift batıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimize tek batalım. 3
Evet, 3. sıramızı bitirdik ve 50 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. Bir tane tekle başlayalım. Bir tek, 2 tane çift batalım. 2 tane peş peşe arttırdım. Tekrar tek batalım. 1 2 3 4. Evet, 23 tane sık iğneme tek battım. Yine tam ortada 2 ilmeğe çift batıyoruz. Bu birinci arttırmam. İkinci arttırma. Şimdi geri kalan 22 sık iğneye tek batıp 4. sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz olacak. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 54 sık iğnemiz oldu. Şimdi biraz düz öreceğiz. Çantanın arttırmasını bitirdik. Böyle kayık gibi görüntü oldu. Biraz yuvarlattık kenarları. Şimdi biraz böyle 5-6 sıra bir düz örelim. Daha sonra eksiltmeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet, bu arada koton iple örmek isterseniz arkadaşlar aynı gidişatta yapacağız. Sadece başlama zincirini bu 20 ise onu 25-26 başlayın. İp kalınlıklarından değişir. Çift katlı yapabilirsiniz. Alize koton mesela örnek olarak o incelikteki bir kotonu çift katlı örerseniz çok güzel olur. Gidişatları aynı yapacaksınız. İkili trabzan olarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 10. sıradayız ve bundan sonra iki yandan birer tane azaltacağız. Şöyle katladığımızda denk gelen yere. Şimdi 2 tane tek batıyorum. Evet. Şimdi bir tane azaltacağım. Bakın tam ortaya geldi. Batıp çıktım. Batıp çıktım. İkisini bir kapattım. Tekrar diğer ortaya kadar tek batalım. 3, 4. Evet, 25 tane ördüm. Tekrar bir azaltıyorum. İkisini bir kapattım. Tam ortaya denk gelen yer. Tekrar sıra sonuna kadar tek batıyoruz. 3. Evet, 23 sık iğneme tek battım ve sıra sonunda 52 sık iğne kaldı. Şimdi 11. sıradayız. Yine 2 tane tek batalım. Bir azaltıyorum. Batıp çıktım. Batıp çıkıp ikisini bir kapatarak bir azalttık. Tekrar diğer ortaya kadar tek batalım. 1, 2, 3. Evet, 24 tane sık iğneme tek battım. Yine köşemize geldik. Bir azaltıyoruz. Hepsini kapatıyoruz. Bir azaldı. Şimdi 2 azaltmamızı yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar 22 sık iğne kaldı. Onları tek batalım. Ve 50 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 12. sıradayız. Bir tane tek batarak başlayalım. Bir sık iğne yaptım. Hemen bir azaltıyorum.
Hepsini kapattım. Bir azalttım. Şimdi 23 sık iğneye tek batalım. Evet, 23 sık iğne yaptık. Bir azaltalım. Ve kalan 22 tane sık iğne tek batarak sıramızı bitiriyoruz. 12. sırayı 48 sık iğne kalıyor. Birer tane azalttık. Evet, 13. sıradayız. Bir tane tekle başlayalım. Bir ördüm, bir azaltıyorum. Tekrar sıra diğer köşeme kadar tek batıyorum. 1 2 3 4. Evet, 23 sık iğneye tek battım. Bir azaltıyorum. İki azaltmamı yaptım. Ve kalan 22 sık iğneye tek batıyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. 46 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 14. sıradayız. Hemen bir azaltmayla başlıyoruz. Yirmi tane tek batalım. Evet, 22 tane sık iğneme tek battım. Yine bir azaltıyorum. Geri kalan 20 taneye tek batıyoruz. Ve 44 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, çantamızı azaltmadan sonra 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Ve çantamın boyu şöyle neredeyse 14 santim olmuş. Şimdi artık çantamın gövdesini tamamladım. Önce askımızı yapalım. Koparmadan ipimizi çanta askımıza şöyle ortalıyoruz. Bir tane sık iğne örüp yandan başlayalım. Sizin de tam ortaya denk gelecek şekilde şöyle ayarlayın. Bir tane daha örelim. Şimdi çanta sapını dantel angle yapacağım. Şöyle dönüyorum şimdi. Devam döne öreceğiz. Şöyle bir tane normal şöyle batalım bu seferlik. Şimdi tekrar dönüyorum. Şuradaki yatay kabarıklığa batacağız. Yandan doğru girelim. Tekrar dön. Hemen şurada yatay kabarıklığa batalım. Şurada. Çok sıkış yapmayın. Sıkış yapınca görünmüyor çünkü. Döndüm. Kotonda daha kolay oluyor da kadifede ilk defa deniyorum. Valla zorlandım. Kolay girmiyor yani.
Biraz deneyelim bakalım, sonra belki kolaylaşır. İlk ilmekler hep böyle zor olur her zaman. İpin dokusundan mı nedir? Girmiyor yani, tığım zorlandı. Eğer size zorlanırsanız normal trabzan örebilirsiniz arkadaşlar. 2-3 tane trabzan örüp devamlı her şey yukarıya çıkabilirsiniz. Ben inat edeceğim, bunu böyle öreceğim. Şöyle yandan giriyorum. Bu ip biraz kirişli. Belki diğer daha ipiniz, kadifeniz yumuşaksa da belki daha kolay olur. Bu kirişli biraz. Belki ondan da zorlanmış olabilirim. Evet, böyle devam ediyorum ben. Evet, şimdi çantamı kenara alacağım. Bunu daha sonra öreceğim. İstediğim boya gelince de tekrar hemen karşısına dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen kapak kısmını yapalım beyaz ipimizle. Siz renklerde yapabilirsiniz. İpi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Bir atlıyoruz. İkinci zincire 10 tane sık iğne yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi ikinci sıramda her birine çift batacağız. 2 4 6 8 10. Biraz bu ip zor görünüyor. Şu ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Hepsine çift batıyorum. Şu ipi de arada yürütelim. Şöyle. Her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapalım. Sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 3. sıradayız. Bir tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır yapalım. Yine 10 tekrar, 10 tane arttıracağız. Evet, 3. sıramızı bitirdik ve 30 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, tekrar yapalım aynısını. Yine 10 tekrar, 40 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 5. sıradayız ve 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Devam edeceğiz. Bu sırada da yine tekrar yapalım. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 50 sık iğnemiz olacak. Evet, kapağımızın arttırma kısmını bitirdik. 5 sıra ördük. Şimdi oyasına geçeceğiz. Şimdi 2 tane atlıyorum. 1 2 atladım. Üçüncünün içine tığım üstüne aldım. Üçüncünün içine
batıp çıkıyorum ve bunun içini 7 tane ikili trabzan dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzanla doldurdum. Şimdi 2 atlıyorum. 1 2 atladım. Üçüncüye batıp ilmek kaydırdım. Buraya tutturdum. Tekrar tığın üstüne aldım. 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine yine ikili trabzan. Aynı boşluğun içine 7 defa ikili trabzan yapıyoruz. Beş, 6, 7. Tekrar 1 2 atladım. Üçüncünün içine ilmek kaydırdım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Aynı şekilde. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada şimdi 2 atlıyorduk. Burada artık bir tane fazla oluyor. Tamamen en uçtakine batıyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir ve bitirmiş olduk. Kapak kısmımızı ipimizi koparabiliriz. Ucunu da yakalım. Daha sonra bunu içeriye saklayalım. Evet, kapağımız hazır. Şöyle yerleştireceğiz. Evet, çantamızın kapak kısmını da tamamladık arkadaşlar. Bu ipleri de içeriye doğru saklayalım. Şöyle uçlarında yakalım. Şöyle dikkatlice programlı bir şekilde yakıyoruz. O zaman dökülme yapmaz artık. Evet, şimdi çantamın askısını bitirdim. Bir yandan onu da ördüm. 65 santim 70 santim civarında askımız yapalım. Şimdi bunu hemen aynı şekilde tığla birleştireceğiz. Yönünü şöyle düzgün olsun diye bakın devam ediyorum. Askım aynı şekilde bakın düz gelecek şekilde buraya sık iğne ile şöyle hemen bakın tam ortaya içten girdim, ilmek kaydırdım, tekrar yanındakine batıp ilmek kaydırıp şuradan bir daha bakın şuraya tekrar batıyorum, tekrar ilmek kaydırdım. 2 defa yapmış oldum. Bak sabitledim. Bunu bir kere daha da yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle bir kere daha bir batıp sağlam olsun diye. Yine şöyle yanındakine battım. Hepsinin içinden geçtim. Bir zincir, hatta 2 zincir çekelim kadife olduğu için. Şöyle koparalım. Evet, buraya sabitledik. Bunu da yine içeriye çekip ipimizi içeriye çekelim şöyle. Sadece belli olmasın. Bunu da saklayalım içeriye.
Daha sonra ucunu yine yakalım. Evet, çantamızın gövdesini, kapağını bitirdik. Şimdi sıra geldi çiçeğimizi yapmaya. Evet, çiçeğimiz için koton ip kullanıyoruz. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun kombinine daha çok hangi renkleri seviyorsa. Şöyle bir ipim var benim, bunu çok seviyorum bu rengi. Daha önce bir şey örmüştüm de oradan çok az bir şey öreceğiz zaten arkadaşlar. Böyle artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Sarıyla örüyorum. Tığımı da tabii ki inceltiyoruz. 3 milimle 3 numara 2.20 milim. Her zaman ördüğüm numara, amigurumi numarası. Evet. Şimdi sihirli halka yapacağız. Evet, orta parmağıma 2 kere ipimi doladım. Şimdi tığın içinden geçiriyorum. Bilmeyenler için biraz detaylı anlatayım. Evet, şimdi bu halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 5 ve 6. Şimdi şuradaki alttan gelen ipimizi, bak şu altta gelmiş, şu üstte alttan gelin, şöyle çekiyorum. İpimizi içinden döndürüyoruz. Ve tekrar bu ipi hepsini bir kapatıyoruz. İlk ilmeğimize batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada 6 ilmeğin her birine çift batalım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Şu ipi de arada yürütelim. Şöyle aldım, onu üste aldım. Evet, sıra sonuma geldim. İlk ilmeğimi batıyorum ve ilmek kaydır, bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şu fazlalığı da kestim. Evet, tohumumuzu yaptık. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Ben yine çantamın rengine benzeyen bir renk seçtim. Takım olsun dedim, böyle ikisi uyumlu olsun kıyafetiyle diye. Evet, şöyle hemen kopardım, fark etmez. Aynı ilmek kaydırdım, içine batıyorum. İpi de şöyle sabitliyorum, arkaya tutturdum. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi bu bir oldu. Bir tek, bir çift. Şu ipleri de şöyle arada, bunları da örelim. Bir tek, bir çift yapalım. Sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik ve ilk yaptığım ilmeğin içine batıyorum.
ilmek kaydırdım. Burayı birleştirdik. Şimdi taç yapraklarını yapacağız. Üst sıraya çıkıyorum. 3 zincir çekelim. Tığın üstüne 2 kere doluyorum. Ve hemen aynı yere, dibine 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3. Tığım 2 kere doladım. Sıradaki ilmeğimin içine yine 3 defa 1 2 3 2 kere doladım. Şimdi buraya aynı ilmeğe 3 tane yapacağız. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa 3 tane. Tığın üstüne yine 2 kere doladım. Sıradaki boşluğumuza 3 defa batıp çıktık. 3 zincir. Tekrar hemen dibine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Buraya tutturdum. Çiçeğimin birinci yaprağını yaptık. Tekrar 3 zincir. 2 kere doladım. Sıradaki boşluğuma 3 defa trabzan yaptık. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane yapacağız. Bu birinci, ikinci ve üçüncü. Evet, aynı boşluğun içine 3 tane. Şimdi tekrar yanındakine bir tane, 3 zincir ve aşağıya iniyoruz. Aynı boşluğa batıp ilmek kaydır. Aşağıya indik. Evet, bu şekilde çiçeğimizin yaprakları. Şimdi bunu hepsini aynı şekilde devam edelim. Evet, çiçeğimizi tamamladım arkadaşlar. Toplam 6 tane yaprağı var. Şimdi çiçeğimizin sapını yapalım. Yeşil ipimizle hemen ipimi sabitliyorum. Şimdi 25 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7. Evet, 25 çektim. Gözüme az geldi. 2 tane daha çekeceğim. Geri dönme payı olarak 25'ti. 26, 27. Yani 30 da yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Çantanıza ölçün. Tam şimdi biz buraya bunu şu şekilde sapımızı koyacağız. Şöyle. Şurada da kilidimiz olacak. Ona göre ayarlayın. İpinize göre değişebilir arkadaşlar. Yani bunlar 30 28 de olur. Fark etmez. 30 da olur. 28 29 30 yapacağım ben. Çünkü dediğim gibi gözüme az geldi. 2 tane atlıyorum. Tığın üstüne aldım. 2 atlıyorum. Üçüncüye batıp çıktım. Hepsini bir kapattım. Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradaki zincirin içine batıp çıkıyorum. Hepsini bir kapattım. Tekli trabzan yapıyoruz. Yani HDC. Şimdi sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize bir tane tekli trabzan yapalım. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Yani dikecek olanlar buradan devam edebilir ama silikonla daha temiz bir çalışma oluyor arkadaşlar. Hem de kolay, sağlam da oluyor. Şimdi bu ipi de içeriye çekip saklayalım. .
Evet, daha sonra yaprak yapacağız. Şöyle bakın, tam 30 zincir tam iyi oldu arkadaşlar. Evet, hemen şöyle yaprağımız aynısını şimdi beraber yapalım. Bunun için de 11 tane zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 zincir. Bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine bir tane sık iğne. Tığım üstüne aldım. İkinci zincirime bir tane tekli trabzan. Tığım üstüne yine aldım. Üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan. Böyle kat kat gidiyor. Tığım üstüne 2 kere aldım. Şimdi 3 tane zincire ikili yani 3 defa da çıkıyorum. 2 kere doladım. Sıradaki zincire yine 3 defa çıktım. 2 kere doladım. 3. zincire 3 defa çıktım. Evet, 3 tane yapmış olduk. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Tığım üstüne bir kere doladım. 1, 2 defa da çıktım. Tığım üstüne doladım. Tekrar ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan. Şimdi bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne. Evet, yaprağımızın yarısını yaptık. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Şurayı bir de arada yürüteceğim. Şimdi son yaptığıma tekrar batıyorum. Bu tarafa doğru yön veriyorum. Şöyle. Bir tane daha batabilirsiniz rahat dönmek için. Şimdi bir sık iğne yaptım. Şunu da arada yürütüyoruz. Tığım üstüne aldım. Aynısını tekrarını yapıyoruz. Karşılıklı. Bir tane HTC yani ikili tekli trabzan. 2 tane ikili trabzan. İki kere doladım. 3 tane, artık bunun adını söyleyemedim. 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 3 defa da ve üçüncüyü yapıyorum. Evet. 3 tane üçlü yaptık. Tekrar tığımın üstüne aldım. Bir tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne yaparak yaprağımı bitirdim. Şöyle elimizde de el ütüsü yapalım, düzeltelim. Şunu ilkine batıp ilmeği kaydır, bir zincir ve ipimizi kesiyoruz. Sonra bunları da içeriye çekip saklayalım. Evet, bundan böyle 2 tane yapacağız. Uçlarını saklayalım. Şimdi çantamızın en son yapıştıralım. Daha sonra yapıştıktan sonra da kilitlerini takalım. Çiçeklerimizi hepsini yapıştırıp bitirelim. Bunlar zaten içeride kalacak. Yapıştırdığımız için. Şöyle görünmeyecek. Evet. Çok da güzel oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Hemen önce çantamızı affedersiniz. Evet, şimdi silikonumuz ısınırken şöyle kilidimizin şimdi yerlerini ayarlayayım o ara. Kapağımı şöyle bir yerleştiriyorum. Şu üstteki yaptığımız yerler tam ortaya gelecek. Şuraya ortaya gelmeyecek arkadaşlar. Birazcık kayıyoruz. Bakın şöyle yani.
Şunları ortalayacağız. Şuradaki iki yanı. Şöyle. Bunu böyle koyduğumuzu, yapıştırdığımızı farz edelim. Şurada da yine ortaya gelecek. Şöyle çiçek görüntüsü olacak. Şuraya yaptığımı farz edelim. Şunu içeriden. Şurası. Çantamızın da buralarına denk geliyor. Şu kısma yapacağım. Tam ortalayıp 2, 4. Şöyle 4. sıraya. Şöyle bunlara açalım. Bu şekilde tam ortaya yerleştirelim. Evet, ortasını buldum. Bu parçayı da üzerine takıp sert bir aletle şöyle kapatalım. Bu da bu tarafa. Evet. Bunu hallettik. Şimdi diğerinde dediğim gibi şöyle ayarlayalım. Bunun geldiği yere bakın, şöyle ya, bakın daha kolay. Tam üzerine yaptığımda işaret edilmiş, şuraya denk geliyor. Bu şekilde işaretledim. Yerini buldum. Yine de bir bakalım. Kontrol edelim. Evet. Tam iyi geliyor. Evet. Yerimi belirledim. 1, 2, 3. 4. sıraya denk geldi. Şöyle. Bunu da kapatalım. Buraya da çiçek yapıştıracağız. Evet. Bu da tamam. Şöyle. Evet. Yapıştırırken de hem daha kolay olacak. Artık buraya, arkaya şöyle yapıştırabiliriz. Buraya denk gelen yerlere silikon sıkalım. Evet, silikon tabancamızı iyice ısıtalım arkadaşlar. Ve nereye denk geliyor? Bakın şöyle yaptığımızda bunun denk gelen yerlere, yani şu kenara doğru silikonla sıkalım. Şöyle. Bol sıkalım da çıkmasın. Evet, kapak kısmımızı yapıştırdık. Şimdi bunu ayarlayalım. Şuraya şöyle tam ortasına denk gelsin. Açtığında da hoş görünsün diye. Şimdi buraya silikon sıkalım. Evet, yapraklarımı yapıştırdım arkadaşlar. Biraz dikkat istiyor. Çünkü şunu biraz daha aşağıda yapabilirmişim. Şu da öyle biraz aşağıya. Size bunlara dikkat edin.
Biraz daha şöyle gelsin. Bu biraz daha aşağıda olsun. Çok kapağa yakın oldu. Şimdi çıkaramıyorum da. Elleyemiyorum. Çok iyi yapıştırdı çünkü. Hemen çiçeğimizi de yapıştıralım. Bunu da önce şöyle bir prova yapalım. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde, eşit olacak şekilde yapıştıralım. Bunu her yerine sıkalım. Evet, çiçeğimizi de yapıştırdık arkadaşlar. Şu beyazın üzerine gelecek şekilde yapacağız. Yani şunla şu birbirine kapattığında bütünleşecek çiçeğimiz. Ve çantamızı bitirdik. Böyle çok hoş, güzel bir bayramlık çanta oldu. Bayramlık, gezmelik, her zaman kullanabilecekleri güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.